Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım hepiniz iyisinizdir. Gördüğünüz üzere bu baklava örneğinin iki renklisinin tarifini vereceğim. Açıkçası bu modelin bir şeması yok. Örneğin düz renkli modelin bir şeması var ve daha eski ve klasikleşmiş bir örnek. Fakat iki renkli versiyonun şemasını ben açıkçası görmedim. Bu tamamen benim düz renkli videoyu örerken acaba renkleri değiştirsem sağ ve sol ilmekleri nasıl bir sonuç çıkar ortaya diye düşünüp ördüğümde ortaya çıkan bir görsel. Yani tarifini çok da vermeyi düşünmüyordum açıkçası ama istediniz, ben de yaptığım gibi sizlerle birlikte paylaşmak istiyorum. Bir tam 2'de yarım desenim olacak şekilde toplam 22 tane ilmek atıyorum şişime. Bir tane desenim 10 ilmekten oluşuyor. Onun katlarında atıyoruz sayılarımızı. Konuşamadım birden, kusura bakmayın. Daha sonra lastik örgümüzü yapıyoruz. Lastik örgümüze kenar ilmeğinden sonra ters ve düz olarak başlayan bir lastik oluşturup istediğiniz boyuta geliyorsunuz. Daha sonra lastik rengimle birinci kurulum sıramızı yapmaya başlıyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmeğim var. Bir ters ve bir düz. İkisinin içinden batarak bir tane ilmek alıyorum. Şişi çıkartmıyorum. İpi ayırıp öndeki ilmeği de alarak iki düzün içinden 2 tane düz yapıp ilmeklerimi sağ tarafa doğru yatırıyorum. Evet, şöyle bakalım. Bir ters ve bir düz ilmeğim var. Düzün içinden girip önce ikisini birden örüyorum. İpimi ayırıp daha sonra öndeki ilmeği örüyorum. Yine iki ilmeği birlikte örüyorum. Daha sonra öndeki ilmeği örüyorum. 2 ilmeği birlikte örüyorum. Daha sonra öndeki ilmeği birlikte örüyorum. Bu benim sağ yatık ilmeklerim oluyor arkadaşlar. Sağ örme tekniğimiz bu şekilde alttan batarak oluyor. Burada ilmeklerinizin yönü değişikse değiştirebilirsiniz alttan batmak adına. Benim gibi normal geliyorsa bu şekilde çalışıyorsunuz. Önce alttan battım. İkisini ördüm. Daha sonra öndekini örüyorum. Yine ikisini birlikte. Önce birlikte alıyorum. 2 ilmeğin içinden giriyorum. Daha sonra öndeki ilmeğin içinden. En sona kadar tüm ilmeklerimi bu şekilde lastik olan ilmeğimde yapıyorum. Yani ipinizin iki renkli ipinizin biri sağ ilmekler için, biri sol ilmekler için olacak. Şimdi tersinde bir işlem yapmıyoruz ve şu an tek renkli olduğumuz için birinci kurulum sırasında, o yüzden tersinde de tüm ilmekleri yine taş rengi ipimle örüyorum. Benim sağ ilmeklerim taş rengi, sol ilmeklerim de mor renk olacak. Siz de böyle birbirine uyumlu en az 2, dilerseniz daha fazla renklerle de bu modeli uygulayabilirsiniz. Biraz entrelak örneğine benzedi açıkçası bu model. Ama şişle yapılıyor. O yüzden farklı durduğu için gerçekten iyi bir ilgi gördü. Şimdi 3. sıramızda biz iki ipimizi birden götüreceğiz. Mor olan renkli ipimizi takıyorum ve kenar ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bu benim kenar ilmeğim arkadaşlar. Burayı saymıyoruz. Başlangıçta bir yarım desenim oluyor. Yani mor renkle çalışacağım ilmeklerim oluyor. O yüzden bir tane daha düz örüyorum. Sonra mor renkli ipimi bırakıyorum. Yine taş renkli ipimi alıyorum. Başlangıçta 4 defa sağ tarafa doğru yatık ilmek yapıyoruz. Bakın bu 1. 3. sıradayız. Bu 2. Bir düzü morla ördüm. Yine üçüncüsünü yapıyorum. Ve dördüncüsünü. 2 ilmeğin içinden giriyorum. Daha sonra öndekini örüyorum. Taş rengi ipimle önce bir tane morla düz ördüm. Daha sonra 4 defa sağ yatık taş rengi ipimle ördüm. Buradan sonra yine mor ipimi alıyorum. İpimi arkadan uzatıyorum. Bakın şu şekilde.
Birinci ilmeğin yönünü çeviriyorum. Önce ikinci ilmeği örüyorum bu şekilde tek olarak. Daha sonra yönünü çevirdiğim ilmekle beraber iki ilmeği birlikte örüp 4 defa sağ, bir defa sola doğru dönmüş oluyorum. Sol ilmeklerimi mor, sağ ilmeklerimi taş rengiyle örüyorum. Sıra boyu bu tekrarla devam edeceksiniz. Bir düzden sonra 4 defa sağ tarafa, bir defa sol tarafa doğru ilerleyeceğiz. Yine 4 defa sağ tarafa doğru yapıyorum taş renkli ipimizle. Dediğim gibi sıra sonunda burada örneklerim devam etseydi bir tane sol yapacaktık ama sıra sonuna geldiğim için başlangıçta yaptığım tekniği buraya uyguluyorum. Kenar ilmeğimden önce bir ilmeğim kaldı. Onu bir düz ördüm. Daha sonra kenar ilmeğimi de örüp 3. sıramı burada tamamladım. Şimdi burada en merak edilen yere geldik. Yani tersini nasıl ördüm? Arkadaşlar buradaki tersi şu şekilde ördüm. Mor renkli ipimle ördüğüm ilmeklerimi mor renkle ters ördüm. Burada taş renkli ördüğüm ilmeklerimi de taş rengimle ördüm. İster örün, isterseniz buradaki ilmeği örmeyin. Bir şey fark etmiyor. Ben ikisini bakın bu şekilde genelde örmeden alarak yaptım. Böyle taş renkli ipimizle olanları taş renginde, mor renkle ördüklerimi mor renkte ters örerek yaptım. Yani tersinden yine bir işlem yapmıyorum. Sadece ilmekleri kendi renk iplikleriyle örüyorum. İpimin biri boynumdan geliyor, birimi elde örüyorum. Şu şekilde ikisini birlikte örüyorum. Mor ilmeklerimi mor, taş renkli ilmeklerimi de taş rengiyle ters olarak örüyorum ve tersini bu şekilde tamamlıyorum. Mora geldim. Kenar ilmeğimi de örüp 4. sıramı da bu şekilde tamamlamış oluyorum. Tersi hep bu şekilde ilerleyecek. Morları mor, taş renkli olanları taş rengiyle yapıyoruz. 5. sırama geldim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Mor renkli ipimizde yarım desenimiz var. İpimin yönünü çevirdim. Önce arkadaki ilmeği düz olarak örüyorum. Daha sonra iki ilmeği birlikte düz olarak örüyorum ve sol kesimi, daha doğrusu sol ilmeğimi örmüş oluyorum. Şimdi bu sırada toplam 3 defa sağ tarafa doğru yatık ilmekler yapacağız. Bu bir. Şöyle 2 ve bir daha yapıyorum 3. Buradan sonra mor renkli ipimizle 2 defa sola yatan ilmek çalışacağız. Evet. Birinci ilmeğimin yönünü çeviriyorum. Önce arkadaki ilmeği alıyorum. Bir düz ördüm. Daha sonra iki ilmeğin içine batarak katına ayrıldı. Şöyle bir düzeltelim. Önce arkadaki ilmeği düz örüyorum. Daha sonra önden iki ilmeğe batarak yine düz olarak örüyorum. Bu birinci solum. Yine ilmeğin yönünü çevirdim. Önce arkadaki ilmeği, daha sonra ikisine birden örüyorum. 3 sağ, 2 sol yapıyorum. Sağlarım taş rengi, sol ilmeklerim morla oluyor. Yani hangi yöne doğru örüyorsak ilmeklerimizi o seçtiğimiz ipliklerle örüyorum. 3 defa sağ tarafa doğru yapıyorum tekrardan. Örneğin ilmekleri devam etseydi 2 adet mor yapıp devam edecektik. Ama ben sıra sonuna geldiğim için burada bir tane solum var başlangıçta olduğu gibi. İlmeğimin yönünü çevirdim.
Önce arkadakini, sonra ikisini birden örüp kenar ilmeğimle beraber 5. sıramı tamamlıyorum. Dediğim gibi tersinde ilmekleri, terslerinde hangi ilmekler varsa onları örüyoruz. 7. sıraya geldiğimde kenar ilmeğimden sonra bir tane düz ilmek örüyorum ve bir tane sol kesim yapıyorum başlangıçtaki yarım desenim için. Mor renkli ipimi bırakıyorum. Asıl modele geliyoruz. Burada 7. sıramızda biz 2 defa sağ tarafa doğru yatık ilmekler yapacağız bu şekilde. Bu 1. Bu da 2. Daha sonra 3 defa sola yatık ilmek yapacağız. O yüzden ipimi bırakıyorum. Diğer renkli ipimi aldım. Hemen arka tarafta. Önce ilmeğin yönünü çevirdim ve birinci sol yapıyoruz. İlmeğimin yönünü çeviriyorum. İkinci solumuzu yaptık. Sola yatık ilmekler yapıyoruz burada. Ve tekrar 3. ilmeğin yönünü çevirip sola doğru yatık ilmeklerimi yapıyorum. Bunların daha detaylı yavaş anlatımları düz renkli videomda bulabilirsiniz. Burada sadece hangi renkleri ne kadar çevirdim onu göstermeye çalışıyorum bu videomuzda. Yine 2 defa sağ tarafa doğru yatık ilmek yapıyorum. Dediğim gibi örnek devam etseydi bu 2 yatıktan sonra 3 tane sol yapacaktınız 2 sağdan sonra. Ama en sona geldiğimizde burada da başlangıçta olduğu gibi yarım desenim var. O yüzden bir tane sol yapıyorum. Önce arkadakini, arkadaki ilmeği örüyorum. Tabii biraz uzadığı için şu an zorlanıyorum. Daha sonra önden 2 ilmeğin içine birden batıyorum. Tekrar bir düz örüyorum yarım desenim için ve kenar ilmeğimi örüp sıramı tamamlıyorum. Tersini çalıştıktan sonra 9. sıramıza geliyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Birinci sola yatık ilmek yapıyorum. Buradaki yarım desenim için. Tekrar ikinci sola yatık ilmeğimi yapıyorum. Başlangıçtan itibaren 2 sol yaptıktan sonra ipimizi bırakıyoruz. Bu örneğimizde yani bu sıramızda daha doğrusu sağ tarafa doğru bir tane yatık örneğimiz oluyor. Yani 2 ilmeğin içinden batıyorum. Daha sonra öndeki ilmeğin içinden batıp bir tane sağ yatık yapıyorum. Tekrar ipimi arkaya aldım. Bu defa 4 defa mor ipimizle sola yatık ilmekler yapacağız. Şöyle birincisini yapıyorum. İkincisini yapıyorum. Benim sollu yatık ilmeklerimde en baştaki ilmeğin yönünü çeviriyorum. Çünkü düz gelmesini istediğim için. Eğer sizin burada ilmeğiniz düz geliyorsa çevirmenize gerek yok. Yine 4. sol yatık ilmeğimizi de yaptıktan sonra yine taş renkli ipimle bir defa sağ tarafa doğru yatık ilmek yapıyorum. Sıra sonuna kadar geldiğimizde, sıra sonuna geldiğimiz için yine 2 solla bitiriyorum. Ama eğer örneğimde daha fazla ilmek olsaydı ve devam etseydi ilmeklerimiz 1 sağ 4 sol, 1 sağ 4 sol diye gelecek. En sona geldiğimizde 1 sağ ve 2 adet sol ile bitiriyoruz sıramızı.
9. sıramızı tamamladıktan sonra şöyle bir tersine bakalım. Son görüntüsü bakın bu şekilde oluyor modelimizin. Ve 11. sıraya geldiğimde sadece mor renkli ipimle bir tane düz örüyorum kenar ilmeğinden sonra. Tüm ilmeklerimi sola doğru yatırıyorum. Bakın bu şekilde. İlk ilmeğin yönünü çeviriyorum. Önce arkadakini, sonra ikisini birlikte. İlmeğin yönünü çeviriyorum. Birinci ilmeğin önce arkadakini örüyorum, sonra ikisini birden. 11. sıramızda bütün ilmeklerimizi mor renkli ipimizle örüyoruz. Tıpkı birinci sırada sadece taş rengiyle ördüğüm gibi. Birinci sırada tüm ilmekleri sağ tarafa doğru yatırmıştık. 11. sırada tüm ilmeklerimizi sola doğru yatırıp bu şekilde örüyoruz. Ön yüzden renk değişikliği yaptığımız için hiçbir ayrım olmuyor. O yüzden güzel bir sistem olduğunu düşünüyorum. En sona kadar tüm ilmeklerimizi sola yatırdık. Başlangıçta bir düzle başladık. Bitirirken de bir düz ile bitirip daha sonra kenar ilmeğimizi örüyoruz ve görüntümüz bu şekilde oluyor. Şimdi tersini de ördükten sonra 13. sıraya geliyorum. Artık burada yavaş yavaş krem yani taş renkli ipimizle ilmeklerimizi artıracağız. 13. sırada yine başlangıçta 2 adet sola yatık ilmekle başlıyorum. Birincisini yaptım. Bu da ikincisi. Şöyle arkadan alıyorum. Sonra önden. Şimdi burada ilk taş rengimizi takıyoruz. İpimizi arkadan aldım. Bir tane sağ yatık yapıyoruz. Şöyle 2 ilmeği birlikte alttan battım. Daha sonra öndekine battım ve bir adet sağ yatık ilmeğimi oluşturdum. Devam ediyorum. Bir sağ, 4 sol yapıyoruz. Birinci sol, yönünü çevirdim. İkinci sol, yine yönünü çevirdim. Üçüncü solumu yaptım ve tekrar yönünü çevirip dördüncü solumu yaptım. Yine bir tane sağ yapıyoruz. İpimi şöyle alıyorum. Bu sıra bir tane sağ kesim, daha doğrusu kesim diyorum. Sürekli sağ kesim yaptığımız için bu tekniklerle sağ yatırma yapıyoruz bir kez. 4 defa sola yapıyoruz. Sıra sonuna geldiğimizde bir sağ yaptıktan sonra 2 tane sola yatırma ilmekleriyle sıramızı bitiriyoruz. Bu yarım desenler nasıl başlıyorsa o şekilde bitiriyoruz. Başlangıçta da 2 solumuz vardı. Sonda yine 2 adet sola yatık ilmekle örneğimi kapatıyorum ve 13. sıramı da bu şekilde tamamlamış oluyorum. 15. sıraya geldim. Yine ön yüzdeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane düz ilmek örüyorum. Ve bir defa ilmeğimi sola doğru yatırıyorum. Yine bu yarım desenimiz oluyor başlangıçta. Daha sonra taş renkli ipimize geçiyoruz. Taş renkli ipimizde bu sırada 2 defa sağ yatık ilmek yapacağız. Evet bakın şu şekilde bir görüntümüz var. 2 ilmeği birlikte sağ tarafa doğru yatırdım. Bu bir. Yine 2 ilmeği bu şekilde ikinci kez sağ tarafa doğru yatırıyorum. Devam ediyoruz. Bu sıra ne olacak? 2 sağ 3 sol şeklinde devam edeceğiz sıra boyuna kadar. Bu birinci sola yatık ilmeklerim. Yönünü çeviriyorum. İkincisini yapıyorum sola doğru. Tekrar ilmeğin yönünü çevirip 3'e doğru sola yatık ilmekleri yapıyoruz. 2 kremle, 3 mor ile. Bu şekilde devam ediyoruz. Yine 2 adet sağ yatık ilmek yapıyorum krem renkli ipimle. Buradaki birincisi bu şekilde.
ve tekrarında ikincisi. Devam etseydi örneğimiz yanında yine 3 adet sol olacaktı ama sıra sonuna geldiğimizde ne yapıyoruz? Bir defa sola yatık ilmek yapıyoruz yarım desen için. Yanına da bir düz örüyoruz ve en son kenar ilmeğimizi örüp sıramızı kapatıyoruz. Yine 17. sıra ön yüzde devam ediyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bu sırada sadece bir defa sola doğru yatık ilmek yapıyorum. Yarım desen için. Daha sonra hemen taş renkli ipimi elime alıyorum. Taş renkleri 3'e çıkartacağız bu sıra. Birinci sağ yatık ilmeklerim. Önce ikisini birden, sonra öndekini alarak örüyorum. Hemen yanına ikinci sağ yatık ilmeklerimi yapıyorum. Hemen arkasına üçüncü sağ yatık ilmeklerimi yapıyorum. Buradaki rengimiz artarken mor renklerimiz azalıyor. Ne yapacağız? Bu sıra 2 defa mor yapacağız. Yönünü çevirdim. Önce arkadan, sonra önden. Yine yönünü çevirdim. Önce arkadan, sonra önden. Bu şekilde mor renkli ipimizle sola yatan ilmeklerimi yaptıktan sonra yine buraya 3 defa sağ tarafa doğru yatan ilmek yapıyoruz. Birini boynumda, birini elimde tutuyorum. Ben tamamen elde ören insan değilim. Ama yapılabilir mi? Evet. Kameranın karşısında çok daha yavaş olur diye özellikle bu şekilde yapıyorum. Üçüncü kez sağ yatık ilmeklerimi yaptıktan sonra dediğim gibi sıra sonuna kadar devam etseydiniz 2 sol 3 sağ yapacaktık ama en sona gelince bir tane sol yapıyoruz ve kenar ilmeğimizi örüp sıramızı tamamlıyoruz. Ve tekrar 19. sıra ön yüzle devam ediyorum. Kenar ilmeğimden sonra bu sıra sadece bir tane düz ilmek örüyorum. Bir düzden sonra taş renkli ipimizle 4 defa sağ yatık ilmekler yapıyoruz. Bu şekilde birinci sağ yatan ilmeklerim. Yine ikinci sağ yatan ilmeklerim. Üçüncü ve en son dördüncü. 4 defa sağ yatan ilmek yaptıktan sonra bir defa sola doğru yatık ilmek yapıyoruz bu sırada. Hemen mor ipime geçiyorum. Yönünü çevirdim. Önce arkadaki ilmeği sonra ikisini birden ördüm. Onu bıraktım. Tekrar taş renkli ipimizi alıyoruz. Yine 4 defa sağ tarafa doğru yatan ilmek yapıyoruz. Birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü. En sona geldiğimizde yine kenar ilmeğinden önce başlangıçta olduğu gibi bir tane düz örüyoruz ve kenar ilmeğimizi örüp sıramızı tamamlıyoruz. Bu bizim ön yüzdeki 19. ve son sıramızdı. Bunu da uyguladıktan sonra şöyle tersini göstermek istiyorum. Bakın ilmekler bu şekilde atlatılarak gidiliyor. Buradan itibaren yine birinci sıraya geri dönüş yapıyorsunuz. Onu da şöyle son mor renkleri yok etmek adına göstermek istiyorum. Tabi bitmiş parçamızı da şöyle önümüze koyalım. Dediğim gibi bu tamamen kafadan uydurma bir model oldu arkadaşlar. Sadece sağ ve sol ilmeklerin renklerini ayırdım.
Sağa yatan ilmeklerimi taş rengi, sola yatan ilmeklerimi mor olarak ördüm. Birinci sırada biliyorsunuz taş renkli ipimizle tüm ilmeklerimizi sağ tarafa doğru yatan ilmekler şeklinde tamamını örmüştük. Burada da yine birinci sıramı tekrar ediyorum sizlerle birlikte. Bu alış tekniğinin daha yavaş halini ilk videoda anlattım. Burada da tekrar anlatıp çok fazla sıkmak istemiyorum. Zaten yine uzunca bir video oldu çünkü 20 sıralık bir model az da değil yani. 1 dakikadan bile örsek ki ikişer dakika alıyor bizim ön yüzden örmemiz. O yüzden yine uzunca bir video oldu. Umarım sizler de beğenir ve uygularsınız. Tabii ki farklı bir teknik yapabilirsiniz. Farklı bir fikirle bu modeli yeniden oluşturabilirsiniz. Bu dediğim gibi aklımdan geçendi. Şişlere döktüğümde ortaya çıkan hali böyle oldu. Gerçekten entrelak örneğine çok benzedi. Ki ben çok severim. Burada farklı üçlü bir kombinasyon da yapabilirsiniz. Mesela ilk sırada morla sağ tarafa yatırdıysak ikinci sağ yatımları farklı bir renkle başlayabilirsiniz. O yüzden elinizde olan birçok renkle bu modelin uygulamasını yapabilirsiniz arkadaşlar. Ördükçe kendini çok toplayan bir model. O yüzden burada ilk videoda 3 numara, ikinci yani bu renkli de 3,5 numara misina şiş kullandım. Siz de kullanacağınız ipe göre toplama payını da alarak şişinizin ayarını o şekilde kalınlaştırabilirsiniz. Dediğim gibi umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki örnek videomuzda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın.